Hepinize merhaba, Merdiye Eker ben. Biliyorsunuz ki bu kanalda iş dünyası ve yaşama dair birbirinden yararlı ve etkili olacağını düşündüğüm videolarla karşınızda oluyorum. Bu videomda size İK profesyonellerinin ya da şirket yetkililerinin online iş alım görüşmesi sırasında nelere dikkat ettiği, sizin görüşme sürecini nasıl yönetmeniz gerektiği ve görüşmenin gidişatının nasıl olması gerektiği gibi konuları kapsamlı şekilde anlatacağım. Maksadım insan kaynakları profesyonelleri gibi düşünmenizi sağlayarak sizin için en uygun olan itibar yönetiminizi uygulayıp heyecanınıza yenik düşmeden hazırlanmanızı sağlamaktır. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız beni çok sevindirirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Son zamanlarda yaygın hale gelen online mülakat sistemi, belirli mesleklerin ilk aşamaları için zorunlu, hatta geçtiğimiz pandemi süreci boyunca görüşmelerin sekteye uğradığı dönemlerde de tek yöntem haline gelmiştir. Ayrıca zamansız ve mekansız yaşadığımız bu dönemlerde de bizim iş yapmamıza olanak tanımaktadır. Bu yöntemin aday ve işveren açısından maliyetleri azalttığı da yadsınamaz bir gerçektir. Bu sayede süreç daha hızlı ilerlemekte, hızlı pozisyon kapamalar sırasında çok etkin bir rol oynamakta, yurt dışı pozisyonlarda bu şekilde en uygun olan aday seçilebilmekte ve bir işte çalışan, izin alma sorunu olan adaylar için de kurtarıcı bir rol oynamaktadır. Yurt içi için ise genellikle firmaların ilk aşamalarında kullandığı bir yöntemdir. En iyi programlar arasında Zoom, Free Conference Call, Skype, GoToMeeting, Google Hangouts, Teams, BlueJeans ve JoinMe'yi örnek verebiliriz. Sadece iş görüşmeleri için düşünmemek gerekiyor tabii. Yurt dışında da katılacağınız herhangi bir eğitim programı, zirve, konferans, staj programında ilk görüşmeleri muhakkak bu şekilde online yapmanız gerekecektir. Peki online mülakata hazırlanmak için neler gerekiyor ve nelere dikkat etmeliyiz? Bu konuda hazırlamış olduğum maddelere bir göz atalım. Öncelikle araştırmanızı yapın. Çalışanların, yöneticilerin nasıl giyindikleri, nasıl davrandıkları, en son ne zaman, ne gibi faaliyetlere katıldıkları gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız muhakkak ki şirketin kendi web sitesine bir göz atın. Sonrasında da firma ile ilgili içeriğe bir bakın. Facebook sayfasına ve Twitter sayfasına bir gidin. Ve görüşeceğiniz kişinin LinkedIn profiline muhakkak ki bir göz atın. Ondan sonra görüşmeniz için hazırlanmaya başlayın. Bu arada ev kıyafetinizi değiştirmek muhakkak ki düşünce yapınızı daha profesyonel bir şekilde biçimlendirecektir ve önemli ölçüde etkileyecektir. Bunu gözden kaçırmayın. Görüşme mekanı. Görüşme yaparken arka planın muhakkak ki çok sade olması gerekiyor. Sessiz, ciddi, düzenli ve kapısı kapatılan bir yerde görüşme yaptığınızdan emin olun. Ayrıca farklı ve ani bir ses yükselmesinin önüne geçebilmek için bulunduğunuz mekandaki herkesi de uyardığınızdan emin olun. Ayrıca ışığın karşıdan gelmesine de dikkat edin. Yüzünüzü karanlıkta kalmaması gerekiyor. Bunlardan sonrasında tekrar arka plana ciddi bir şekilde odaklanmanız gerekiyor. Üstünden geçtik şöyle bir girizgahta. Ama ilgi çekmeyecek, odak kaydırmayacak bir şekilde herhangi bir obje olabilir ama renklerine de dikkat etmelisiniz ki kıyafetlerinizle iç içe girmesin. Deneme yapın. Sizin göstereceğiniz performansı en iyi siz bilebileceğinizden dolayı kendi denetiminizden geçmelisiniz. Video çekmeden önce en iyi açıyı yakalayıp en iyi postürdeki duruşunuzu sergilediğinizden emin olun. Ayrıca kendinizi anlatırken hangi ses tonuyla konuşacağınızı, nasıl bir göz iletişimi halinde olacağınızı, neyi nasıl vurgulamak istediğinizi ve hangi beden hareketiyle etkili olabileceğinizi siz bilebilirsiniz. Bu nedenden dolayı görüşme öncesinde video çekmeyi asla unutmayın. Bu konuda sizi iyi tanıyan birisinin de fikrini alabilirsiniz ama içinize sinene kadar lütfen bunu devam ettirin. Mülakat soruları kişiselleştirilmişler hariç daha önceki videolarımda incelediğim gibidir. Bu şekilde hazırlanabilirsiniz. Bu sorulara cevap verirken nasıl bir beden dili kullanıyorsunuz? Yüz ve mimik hareketleriniz bu cümlelerinizi destekliyor mu? O cümleyi söylerken kendinizi farklı bir şekilde başka birisinden duymuş gibi çalışmanız da aslında iyi bir deneme olacaktır. Ayrıca teknik donanım konusunda sıkıntı yaşıyorsanız da bunu da gidermiş olacaksınız. Dolayısıyla heyecanınızı bastırmış da olacaksınız. Dolayısıyla iyi bir temel oluşturmuş olacaksınız bu görüşme için. Giyim önemli.
Mülakat sırasında rahat bir ortamdan çıkıp iş görüşmesi havasına girebilmeniz için profesyonel bir görünüm sergileyecek kıyafetler tercih etmelisiniz. Sadece üstünüz değil, kıyafetiniz bütün itibariyle bu anlamda önem kazanıyor. Çünkü sizi de bu şekilde havaya sokuyor. Önemli olan karşı tarafa vereceğiniz imaj tabii ki de özenilmiş, de gelinmiş, görüşmeye, kıyafete özen gösterilmiş, şık bir duruşu var imajı çok önemlidir. Örneğin sınava giren kişilere genellikle şöyle bir tavsiye verilir. Sert tabanlı ayakkabılar giyilmesi gerekir. Sert bir tabana basmak ciddi bir durumda olunduğunu gösterir ve vücudu dinç bir havaya sokar ve hemen odaklanılmaya müsait bir duruma sokar. Bu nedenden dolayı kendinizi tam olarak bu duruma adapte etmek istiyorsanız baştan sonra giydiğiniz kıyafete dikkat etmeniz gerekiyor. Koyu mavi, gri, siyah, beyaz tercih edilebilecek olan kıyafet renkleri, sıcak renklerden lütfen uzak durun. Yüksek enerjili olun. Mülakatlarda unutmayın ki o işi gerçekten isteyen kişi sizsiniz ve dolayısıyla bunu karşı tarafa hissettirmeli ve inandırmalısınız. Bu nedenden dolayı en kestirme yolu size söyleyecek olursam lütfen gülümseyin ve pozitif kalın. Karşı tarafın işi bu ve o ana kadar birçok görüşme gerçekleştirmiş olabilir, günün stresi üzerine çökmüş olabilir, gergin bir toplantıdan çıkmış olabilir. Bir sürü çoğaltabilirim bu nedenleri. Dolayısıyla böyle bir duruma mahal vermeyin. Sürekli ortamın nabzını tutun. Sessiz ve modun düştüğü yerlerde muhakkak ki durumu gülümseme ve pozitif kalarak yükseltmeye çalışın. Ayrıca internet ortamında olduğumuz için muhakkak sesler karışacağından dolayı konuşmalarınızı teker teker kelimelerle ilerletin. Dolayısıyla firmalar teknik donanım açısından da, teknik özellik açısından da gerçekten yeterli olan bir aday almak isterler. Dolayısıyla o söylediğiniz her bir teknik özellik bizim için çok önemli. Lütfen bunları tane tane belirtin. Bu sizi hayal ettiğiniz işe kavuşturacak olan etmenlerden biri. Tekrar söylüyorum, gerçekten o işi ne kadar istediğinizi vurgulamanız sizi bu hayal ettiğiniz işe daha çok yakınlaştıracaktır. Hazırlamanız gerekenler. İş görüşmesi sırasında muhakkak yanınızda bulunması gereken belgeler vardır. Nedir bunlar? Bir bakalım. Özgeçmişinize dair ayrıntılı bilgiyi içeren bir evrakın da bir linkin muhakkak açık bulunması gerekiyor. Hatırlayamadığınız yıl, görev, sorumluluk, şirket ismi gibi herhangi bir bilgiye ulaşmak istediğinizde hemen elinizin altında olması gerekiyor. Yeni mezunsanız da hani bu fazla deneyiminiz yoksa da bu tür bilgilere ulaşmakta, böyle hatırlamakta sıkıntı yaşıyorsanız da bu size yardımcı olacaktır. Dolayısıyla hemen elinizin altında bir özgeçmiş bulunması gerekiyor. İkincisi, şirketin hangi pozisyonuna başvurduysanız bu pozisyonla ilgili görev tanımı, gereken niteliklerle ilgili bilgiyi muhakkak açık bulundurmalısınız. Dolayısıyla bir iş ilanından bahsediyorum. İş ilanını muhakkak açık bir yerde tutun. Üçüncüsü, görüşmenin ilk aşamasında muhakkak ki şirketin hakkında ayrıntılı bilgi isteyeceklerdir sizden. İşte vizyon, misyon, değerler, hedefler, kurucular, ödüller gibi belli başlı bilgileri içeren bir içerik muhakkak ki açık bulunsun. Bunu gelmeden önce muhakkak bir göz atmış, aklınızda bulundurmuş olmalısınız. Ama hatırlamak istediğiniz zaman unuttuğunuz herhangi bir şey varsa bu da size kolaylık sağlayacaktır. Dördüncüsü, görüşme sırasında firma yetkililerine muhakkak ki görüşme sonrasında soracağınız sorular olacaktır. Bunları bir kenara not etmiş olmalısınız ya da görüşme esnasında aklınıza gelmiş olan herhangi bir şey olabilir. Bunu sormak isteyeceksinizdir. Dolayısıyla da not defterini muhakkak yanımızda bulunduralım. Bir diğer konu, muhakkak ki her aşamada söylüyorum, su bulundurmalısınız yanınızda. Çünkü bir şey hatırlamak istediğinizde, zaman kazandığınızda, gerçekten boğazınız kuruduğunda, heyecanlandığınızda ya da herhangi bir nedenle su içmek istediğiniz zaman size 7 saniye zaman kazandıracaktır. Dolayısıyla bundan da yararlanabilirsiniz. Etkin dinlemede kalın. Karşınızdaki kişi istekli bir şekilde orada olduğunuzu ve etkin bir şekilde dinlenildiğini hissetmek ister. Dolayısıyla karşı taraftaki kişi konuşurken bir şeylerle uğraşmayın, odak kaybı yaşamayın. Tamamen karşınızdakine odaklanın ve her anınız, her dinlenme sırasındaki tavrınız denetleniyor ve gözlemleniyor olabilir. Bu şekilde hareket edin. Kameraya odaklanın. Odağınızı bozmadan kameraya odaklanın. Ekrana bakmayın. Sürekli kendinizle ilgilenmeyin. Odak kaybı yaşamayın. Kameranın sadece ama sadece merceğine odaklanın. Haberdar edin.
Evi paylaştığınız herhangi birileri varsa, herhangi bir sürpriz yaşamak istemiyorsanız lütfen öncesinde haberdar edin. Cep telefonu, laptop, PC ya da tabletten bağlanıyor olabilirsiniz görüşmeye. Tabii laptop görüşmeyi optimum sorunla halledebileceğiniz bir durum yaratacaktır size. Ama cep telefonu tutucuya ihtiyaç olması ve mobil olmasından kaynaklı bir takım sorunlar yaşatabilecek gibi duruyor. Cep telefonuna bağlanıyorsanız şarjını muhakkak önceden kontrol edin. Yer konusunda bir sıkıntı yaşamadığınızdan emin olun. Bütün bu süreçleri kontrol ettikten sonra tamam, şimdi görüşmeye hazırsınız. İletişim odaklı olun. Hangi iletişim kanalını kullanıyorsanız muhakkak ki altyapısına güvenin. Eğer teknolojik konuda bir sıkıntı yaşıyorsanız bunu eş zamanlı olarak karşı tarafa dile getirmekten de çekinmeyin. Ve konuşmalar arasında da muhakkak ki es vermeyi unutmayın. Çünkü bağlantı zayıflığı durumlarında konuşmalar üst üste biniyor ve ne dendiği kesinlikle anlaşılmıyor. İK profesyonelleri ya da şirket yetkilileri sıklıkla online'da işlerini hallettikleri için en azından bu pandemi süreci boyunca bu tür durumlara alışkındırlar. Dolayısıyla panik havasına girmeden sorunu çözmeye çalışın. Tabii bu durumu belirttikten sonra çözebiliyorsanız devam edersiniz ama çözemiyorsanız da bir zaman isteyip bu görüşmeyi başka bir tarihe erteleme talebinde bulunabilirsiniz. Önemli olan sakin kalıp sorunu çözmeye odaklanmak. Hoşnut olduğunu beden dilinde göster. İK profesyoneli ya da şirket yetkilisinin karşısında koltukta oturduğunu düşünerek hareket etmelisiniz. Omuzlar gergin, dik bir oturuş, fresh ve bakımlı bir yüz ve hepsini tamamlayan güzel bir gülümseme ile profesyonel görünmenizi tamamlayabilirsiniz. Ellerinizde ifadelerinizi destekleyecek şekilde, eşlik edecek şekilde onları paralel kullanmaya özen göstermelisiniz. Samimiyetinizin derecesini ayarlayın. Bir İK profesyoneliyle ofis ortamında görüşmeyi normal olarak kodladığınızdan olsa gerek, dışarıda bir mekanda görüşme organize edildiğinde çok sıcak ve çok samimi davranışlar sergiliyorsunuz. Bu mülakattan çok bir arkadaşınızla görüşmeye gitmiş gibi olan davranışlar oluyor. Bunun gibi video görüşmesinde de aynı durum yaşanıyor. Mesela görüşmenin son dakikalarında aslında özgeçmişinize imza atmak gibi çok etkili cümleler söyleyebilecekken heyecanlanıyorsunuz ve bu durumu anlatıyorsunuz. İlk başta yaşadığınız aksaklıkları anlatmak istiyorsunuz, el sallıyorsunuz ya da heyecanınızı belirtiyorsunuz. Dolayısıyla bu tür davranışlardan kaçınmanız gerektiğini vurgulamak isterim. Bu durumlara dikkat etmeniz, mekan neresi ya da görüşme nerede oluyor, hani bunları umursamadan, bir görüşme olduğunu unutmadan, bunun bir mülakat olduğunu ve vereceğiniz cevapların gerçekten çok büyük bir önem arz ettiğini aklınızdan çıkarmadan buna göre davranmanız gerektiğini hatırlatmak isterim. Teşekkür notu. Görüşmeden bir gün sonra hangi tarih ve hangi pozisyonda görüşme yaptığınız bilgisine ve ne zaman dönüş yapılacağına dair bilgiye atıfta bulunarak bu pozisyonu ne kadar çok istediğinizi ve dönüşleri sabırsızlıkla beklediğinizi ekleyen bir yazı paylaşabilirsiniz. Bu da akılda kalmanın başka bir yoludur. Profesyonel bir etkidir. Ayrıca İK profesyoneline ne zaman dönüş yapacaklarını sorduktan sonraki tarihi süreçle ilgili son durumu sorun ve bu tarihte muhakkak ki kendilerine danışın. İK profesyoneli o pozisyon için en uygun adayı almak isteyecektir ve siz de o pozisyona uygunsanız muhakkak sizinle iletişime geçecektir. Ama sizin bu şekilde bir iletişime geçmeniz belki iletişim kanallarında bir sıkıntı vardır, belki bilgiler yanlıştır. Bunun önüne geçmek için uygun bir adımdır. Dolayısıyla o tarihte muhakkak ki iletişime geçin. Online görüşmenizde başarılar diliyorum. Bol şans.